Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımda ise bu minik bebek patiklerin yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Ben çok beğendim. Örmesi de çok kolay. Şimdi bu modelimiz 0 aydan 6 aylık bebeklerinize kadar olur. İlmek sayılarını arttırarak daha büyük yapabilirsiniz. Azaltarak daha da küçük yapabilirsiniz. Örülmüş bitmiş hali patiğimizin bu şekilde, bebek patiğimizin şişimize 52 ilmek atarak başlıyoruz. 5 diş haroşa sırası örüyoruz. Sonrasında ilmeklerimizi böyle ayırarak buradaki ilmeklerimizi azaltarak, buradakileri de yine azaltarak, oradaki 10 tane düz ilmeğimiz sabit gidiyor. Sonrasında bu kısımlarını yapıyoruz. Şimdi örerken hep birlikte yapacağız. Gerekli malzemelerimiz böyle patiklik ip kullandım ve 3 mm şiş kullandım. Makasım var, bir de iğnem var dikiş için. Şimdi modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Evet, patiğimize öncelikle ilmek atarak başlayacağız. Bebek patiğimize ipi boynuma attım. Ben ipi boynuma atarak örüyorum ve atacağım ilmek miktarında şöyle şu tarafta ipimi bıraktım ve toplam 52 tane ilmek atarak başlıyorum. Şöyle ilmekleri bu şekilde atıyorum ben. Sizler nasıl başlıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. 52 tane ilmek atalım. Bakın bu şekilde ilmeklerimizi şişimize attık. En son 2 ilmek daha atıyorum. Şöyle. Ve toplam 52 tane ilmeğimi şişime atmış oldum. Ve örmeye başlıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi bakın bu şekilde örüyorum. İlmeğimi şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. İlmeğimi diğer şişime aldım. İlmeği bakın şişime ipimi attım. İlmeği içinden çıkarttım. Ters örgüyü ben bu şekilde örüyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar ilmekleri ters olarak örelim. Evet, şimdi son ilmeğe geldik. İpimi arkaya attım. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şu kenarlarının düzgün durması için ben hep ilk ilmeği örmeden alıyorum. En son ördüğüm ilmeği hep düz olarak örüyorum. Şimdi burası örgümüzün ön yüzü. Bakın böyle. Şöyle bakın daha düzgün duruyor. Burası örgümüzün ön yüzü. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini bakın ilmeğimi şişime aldım. İp üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. Şişime ilmeğimi aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. İlmekleri önde ve arkada bu şekilde ters örerek haroşa örgüyü oluşturmuş oluyoruz. Bakın böyle bir diş haroşa sırası oluşturmuş olduk. Böyle ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim. Haroşa örgüyü oluşturalım. Ve toplamda şu kısmını öreceğiz. Patiğimizin 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş böyle haroşa sırası olana kadar örelim. Evet, bakın böyle haroşa sıralarımı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa sırası ördük. Burası patiğimizin ön yüzü. Şimdi şu modelli kısmını oluşturmaya başlayacağız. Bakın şu kısım. Burada 10 tane ilmeğimizi düz ördük. Diğer ilmeklerimiz bakın böyle ters olarak, yani haroşa örgümüzü devam ettirdik şu yan kısımlarda. 10 tane düz ilmeğimiz hep aynı gidiyor. 10 tane gidiyor bu şekilde. Bu yanlardaki ters ilmeklerimiz, yani haroşa olarak ördüğümüz ilmeklerimiz ise yukarıya doğru azalarak gidecek. Şöyle. Şimdi başlayalım yapmaya. Şimdi 10 tane ortaya ayırdığımızda 52 tane ilmeğimiz vardı. 10 taneyi ortaya ayırdığımızda 21 bu tarafta,
21 de bu tarafta ilmeğimiz kalıyor. Onları haroşa örgü olarak öreceğiz. Hem de yukarıya doğru azaltarak ilerleyeceğiz. Şimdi örgümüze başlayalım. Öncelikle 19 tane ilmeğimizi böyle haroşa olarak örelim. Yani ters olarak örelim. Şöyle 19 tane ilmeğimizi örelim. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Bakın bu tarafta 19 tane ilmeğim var. 19 ilmeğim bu tarafta. Şimdi 20 ile 21. ilmeğimi ikisini birlikte yine ters olarak ördüm. Ve sonra ipimi arkaya attım. Ortadaki 10 ilmeği düz olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 düz örgüde ipim hep arkada. 6 7 8 9 ve 10. Şimdi yine sayalım biz. Bakın düz örgümüz şu şekilde. Onu da sizlere yakından göstereyim. 2 4 6 8 10. 10 tane ilmeğimizi böyle düz olarak ördük. Şimdi burada geriye 21 tane ilmeğimiz kaldı. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21. Birinci ve ikinciyi ikisini birlikte ters olarak ördüm. Ve geri kalan ilmeklerimi yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Ve sıramızı böyle tamamlayalım. Evet, sıramızı tamamladık. Böyle her sırada, her önde buradan 2 ilmeği, buradan 2 ilmeği ters olarak öreceğiz. Buralardaki haroşa ilmeklerimiz azalarak yukarıya doğru ilerleyecek. Ortadaki düz ilmeklerimiz hep 10 olarak ilerleyecek. Şimdi burada 20 tane ilmeğim kaldı. 10 burada. Bu tarafta da 20 ilmeğim kaldı. Örgünün ters yüzündeyim. Örgünün ters yüzünde tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Yine örgünün ön yüzüne geçeceğim. Burada arka yüzündeyiz. Arka yüzünü örelim. Evet, örgünün arka yüzünde tüm ilmekleri ters olarak ördük. Ve örgünün ön yüzüne geçtik. Şimdi yine ilmeklerimizi örelim. Ters olarak. Son 2 ilmek kalana kadar düz örgüye bu şekilde örelim. Bakın böyle ilerliyorum. Düz ilmeklerime kadar geleceğim. Ters olarak örüyorum buradaki ilmeklerimizi. Her ön sırada bu işlemi yapacağız. Şimdi bakın düz örgüme son 2 ilmek kala ikisini birlikte ters olarak ördüm. Ve ortadaki 10 tane düz ilmeğimi örüyorum. Ortadaki 10 tane düz ilmeğimiz hep aynı şekilde yukarıya doğru ilerleyecek. Ters ilmeklerimiz ise eksilerek ilerleyecek. Her iki taraftan da. Şöyle düz ilmeklerimi bitirdim. Bakın 10 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonrasında baştan birinci ve ikinciyi ikisini birlikte ters olarak ördüm. Ve bir ilmek daha eksiltmiş olduk. Şimdi yine tüm ilmekleri ters olarak sıra sonuna kadar örelim. Evet, bakın sırayı tamamladım. Bu şekilde her ön sırada aynı işlemi yapacağız. Düz örgüye gelmeden 2 ilmeği birlikte ters öreceğiz. Sonrasında düz ilmeğimizi bitirip ters örgüye başlarken 2 ilmeği birlikte ters öreceğiz. Hem bu taraftaki ilmeklerimizi hem bu taraftaki ilmeklerimizi yukarıya doğru azaltarak ilerleyeceğiz. Ortadaki 10 tane düz ilmeğimiz hep aynı gidecek. Böyle bu şekilde ben kaç sıra örmüşüm bakalım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra örmüşüm. 8 sıra
boyunca bu şekilde örelim. 8 diş haroşa sırası şöyle şuradan düz ilmeğimizi örmeye başladıktan sonra sayıyoruz. 1 2 diş haroşa sırası ördük. Ya da şöyle de hesaplayabilirsiniz. Buradaki ters ilmeklerimiz 13 tane kalacak. Ortada 10. Buradaki yine haroşa olarak ördüğümüz ilmeklerimiz 13 tane kalana kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Yukarıya doğru ilerleyelim. Evet, bakın bu şekilde her ön sırada bu kısımdan düz örgülere gelmeden 2 ilmeği ters olarak ördük. Yani bir tane eksilttik. 10 ilmeği düz ördük. 2 ilmeği birlikte ters ördük. Burada yine bir ilmek eksilttik. Böyle iki taraftan da birer ilmek eksilterek yukarıya doğru çıktık. Eksiltmeye başladığımız sıra şurada bakın 1 2 3 4 5 6 7 diş haroşa sırası boyunca eksiltme yaptık. Şimdi 8. sıradayız. Orayı birlikte örelim. Yine tüm ilmekleri şöyle düz ilmeklerin olduğu yere kadar geliyorum. Düz ilmeklerimi örmeye başlamadan 2 tane ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Burada 2 4 6 8 10 ve 13 tane ilmeğim kaldı bakın. Sonra 10 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi ters ilmeklerimi örmeye başlamadan ikisini birlikte ters olarak ördüm. Bir ilmek eksilttim. Geriye kalan ilmeklerimi örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, bakın böyle tamamlamış oldum. Şimdi yine örgünün arka yüzüne geçiyorum. Tüm ilmekleri ters olarak örelim ve ön yüzüne gelelim. Evet, şu an örgünün ön yüzündeyim. Bakın böyle patiğimi eksiltmelerini tamamlamış oldum. Artık bu sıradan sonra hiç eksiltme yapmayacağız. Şöyle bakalım. Bakın şu ön kısmını tamamlamış olduk. Şimdi burada elimizde kalan, bakın burada 13 tane ters ilmeğimiz, burada 10 düz ilmeğimiz, 13 tane ters ördüğümüz ilmeğimiz var. Yani haroşa olarak ördüğümüz ilmeklerimiz toplam 13 26, onda burada 36 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi 36 tane ilmeğimizi bakın 1 2 3 diş haroşa sırası olarak git gel yaparak örelim. Sonrasını şu bağcıklı kısmı birlikte yapacağız. Evet, bakın bu şekilde kalan 36 ilmeğimle 3 diş haroşa sırası ördüm böyle. Şimdi şu ip geçirdiğimiz, yani bağcık geçirdiğimiz delikli kısımları oluşturacağız. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Diğerini ters olarak ördüm. Şişime böyle bir kez doluyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Şöyle bir kez doladım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Sonrasında şişime bir kez daha doladım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Yani burada dolayarak arttırıyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Arttırıyoruz. Böyle 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bakın böyle delikli kısımlar oluşuyor. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Bir dolayalım. 2 ilmeği birlikte ters olarak örelim. Evet, en son 3 tane ilmeğim kaldı. İkisinin ters, birini düz olarak ördüm. Burada bittikten sonra ilmeklerimizi sayalım. Yine ilmeklerimiz 36 ilmek olsun, yanlışlık olmasın. Şimdi burada yine arka yüzünde ilmekleri ters olarak öreceğiz. Yani haroşa örgümüzü oluşturacağız. Böyle sonrasında yine 1 2 3 diş haroşa sırası örelim. En son sırayı, 4. sırayı örerken ilmeklerimizi hep birlikte bitirelim. Evet, bakın şu an 3 diş haroşa sırası ördüm şu delikli kısımdan sonra ve ilmeklerimi kapatarak örgümü bitireceğim. İlmeklerimizi ise şu şekilde kapatıyoruz. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Diğer ilmeği öbür şişime geçirdim. Yine 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Diğer şişime ilmeğimi geçiriyorum. Böyle
ilerleyelim. Son bir ilmek kalana kadar aynı işlemi uygulayalım. Bakın ilmeklerimiz böyle kapatarak ilerleyeceğiz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da böyle 2 defa örüyorum. Şöyle ters olarak. İpimi biraz uzun keseceğim ve dikmek için kullanacağım. Şöyle kestim. Şöyle çektim. Evet, ucunu biraz püskül kesmişim, o yüzden çıkarması zor oldu. Evet, patiğimizi bitirmiş olduk. Örgüsünü şimdi dikim aşamasına geçelim. Evet, patiğimizin dikimine başlıyoruz. Böyle burada uzun kopardığım ipimi iğneme geçirdim. Şöyle tersinden dikeceğim. Şöyle. Öncelikle şu kısmı şöyle sabitleyelim. Sonrasında bakın böyle ilmeklerin böyle tek kanatlarına şöyle dikerek ilerliyoruz. Biraz yakın göstereyim. Şöyle değil, ben şu şekilde dikiyorum. Şöyle. Bakın karşılıklı böyle tek kanatları alıyorum. Böyle dikiyorum. Şimdi böyle dikerek şu kısma kadar gelelim. Evet, patiğimizi diktik böyle. Şimdi şöyle çevirelim. Ve örgüsünün patiğimizin tamamlamış olduk. Bakın böyle çok güzel minik bir patik elde etmiş olduk. Şu kısmına şimdi böyle bir bağcık yaptım ben. Sizler isterseniz sadece zincir de çekebilirsiniz. Onu nasıl yaptığımı sizlere göstereyim. Şöyle ipimi uzun alıyorum. Şöyle bakın. Onu ikiye katladım. İstediğiniz uzunlukta alabilirsiniz. Şöyle uç kısmını düğümlüyorum. Bakın böyle bunu ikiye katladım. Sonra bu ucunu şöyle parmağıma takıyorum. Bu kısmı da yine parmağımda şöyle çevirmeye başlıyorum. Şöyle çevirebildiğim kadar çeviriyorum. Böyle çevirelim. Çevirebildiğimiz kadar çevirelim. Bakın böyle zincirli bir şekilde oluşmaya başladı. Çevirelim, çevirelim, çevirelim. Böyle ben çevirmeye devam ediyorum. Evet, bakın ipimizi böyle ikiye katladığımızda kendiliğinden zaten oluşmuş oluyor. Şu uç kısmını da şöyle düğümlüyorum ben. Şu uç kısmını da şöyle düğümlüyorum. Şöyle kesiyorum. Bu kısmı da yine aynı şekilde kestim. Ve şu delikli kısımlardan böyle bu bağcığımızı geçirelim. Yani patiğimizin de bağcığını yapmış olduk. Bunu galiba ben biraz uzun yapmışım. Bakın bu şekilde. Bu böyle oldu. Bunu istediğiniz kadar döndürebilirsiniz yaparken. Ne kadar döndürürseniz o kadar sert olur. Ben böyle biraz yumuşak yaptım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güzel beğeni ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum.